Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere efsane hamuru ile şahane bir börek tarifi vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2,5 su bardağı ılık sütü uygun bir kaba alalım. Üzerine 3 tatlı kaşığı toz şeker ilavesi yapalım. Dört tatlı kaşığı kuru maya ekledikten sonra karıştıralım ve mayanın erimesini sağlayalım. Bir miktar un ilavesi yapalım ve karıştırmaya devam edelim. Bir çay bardağı sıvı yağ ve damak tadınıza göre de tuz ilavesi yapalım ve karıştıralım. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuralım. Toplamda 7-7,5 su bardağına yakın un kullandım. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alalım ve 2-3 dakika daha yoğurmaya devam edelim. Daha sonra yoğurduğumuz kabı alarak üzeri kapalı bir şekilde mayalanmayı bırakalım. İç harcı için 4 adet yıkanmış patlıcanımızın kafa kısımlarını keserek temizleyelim ve patlıcanlarımızı soyalım. Soyduktan sonra ince olacak şekilde keselim. Evet, patlıcanlarımızı küçük küpler halinde doğrayalım. Ne kadar küçük doğrarsak o kadar lezzetli ve güzel bir iç harcı elde etmiş oluruz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Çok lezzetli bir iç harcı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Patlıcan değil, sanki et yiyormuşçasına lezzetli bir iç harcı. Doğradığımız patlıcanları uygun bir kaba alalım. Üzerine acısını alabilmek için tuz serpelim ve bol su altında yıkayalım. Suyunu süzelim ve sıkalım. Uygun bir tavaya alalım. Bir miktar sıvı yağ gezdirelim ve kapağı kapalı bir şekilde patlıcanlar yumuşayana kadar pişirmeye bırakalım. Patlıcanları ara sıra kontrollü bir şekilde karıştırarak pişirmeye devam edelim. Evet, patlıcanlarımız yumuşadı ve kızarmaya başladı artık. 1 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı da domates suyu ekleyelim. Ve kokusu çıkana kadar kavuralım karıştırarak. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım ve karıştıralım. Damak tadımıza göre karabiber ve kimyon ekleyelim. Karıştırarak altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. İç harcımız hazır artık. Mayalanan hamuru tezgah üzerine alalım ve havasını alarak tekrardan bir miktar un serperek yoğuralım. Evet, yoğurduğumuz hamuru hamur kesme aparatı ile 11 eşit bezeye keselim ve yuvarlayalım. Dilerseniz 10 bezeye de kesebilirsiniz. Bir miktar un ilavesi yaparak pasta büyüklüğünde merdane yardımıyla bezelerimizi teker teker açalım.
Bu hamur o kadar lezzetli oluyor ki dilediğiniz iç harcı kullanarak istediğiniz şekilde börekler hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, tüm hamurlarımı pasta büyüklüğüne açtım. 250 gram tereyağım var yumuşak. Hepsine birer parça koyuyorum ve elimle yumuşak tereyağı her tarafına gezdiriyorum ve tüm hamurları üst üste alıyorum. Kat kat, araları yağlı, efsane bir hamur oluyor. Dilerseniz bu hamuru hazırlayarak, rulo sararak buzluğunuza atabilirsiniz. Daha sonra ihtiyaç zamanı buzluktan çıkartarak buzunu çözdürerek dilediğiniz böreği iç harçta kullanabilirsiniz. Evet, 11 katı da üst üste alıyorum. Gördüğünüz gibi. En üst katı yağlamıyorum. Evet, elimle hafif bir şekilde hamuru açtırıyorum. Daha sonra merdane yardımıyla büyütebildiğim kadar hamurumu büyütüyorum. Dilerseniz un serpebilirsiniz bu aşamadan sonra. Evet, hamurumu büyütebildiğim kadar büyüttüm. Tam orta kısmından kesiyorum. Ve hamurumu tek parçasını ikiye katlıyorum. Diğerini de aynı şekilde ikiye katlayarak biraz un serperek merdane yardımıyla tekrardan açıyorum. Açabildiğim kadar. Evet, hamurumu inceltmeye devam ediyorum. Evet, incelttiğim hamurdan kare olacak şekilde hamurlar kesiyorum. Dilediğiniz şekilde keserek şekil verebilirsiniz. Ben bu sefer klasik zarf şeklinde kare börek yapmak istiyorum. Evet, iç harcını pay ediyorum kestikten sonra. Daha sonra zarf şeklinde hamurumu kapatıyorum. Elimle güzelce bastırıyorum. Aşılmayacak şekilde ve kare şekli veriyorum. Tüm hamurlarımı aynı yöntemle şekil vermeye devam ediyorum bitene kadar. Evet, diğer hamurumu da aynı yöntemle zarf şeklinde katlayarak kare şekli veriyorum. Daha sonra fırın tepsisine diziyorum. Evet, böreğimiz artık hazır. Üzerine bir adet yumurtayı bir yemek kaşığı yoğurtla çırparak üzerlerine sürüyorum ve susam serpiyorum. Önceden ısıttığımız 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet, pişen böreklerimi fırından hemen çıkartıyorum. Evet, böreklerimiz artık ikrama ve yemeğe hazır. Uzun süre bayatlamayan efsane bir börek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.